Merhaba dostlarım. Bugün biraz bakış açımızı değiştiriyoruz ve vampir dünyasına adım atıyoruz. Bir kült haline gelmiş olan Fright Night hakkında konuşacağız. Türkçe karşılığında nedense filmin iki farklı ismi var. Komşum bir vampir ya da gerçek olan ismi ise Korku Gecesi olarak anılmaktadır. Neyse, isimlere fazla takılmadan devam edelim. Sıradan bir genç olan Charlie Brewster'ın sıradan bir yaşamı vardı. Ta ki yan evde yeni bir komşu taşınana kadar. İlk başta her şey normal görünüyordu. Ancak Charlie çok geçmeden bu komşunun kan donduran bir sırrı olduğunu keşfetti. O bir vampirdi. Ve daha da kötüsü, Charlie'nin bu gerçeği öğrenmesi onu ve sevdiklerini büyük bir tehlikeye sürüklemişti. Bu film yalnızca 80'lerin eşsiz korku atmosferini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda vampir mitolojisini yeni bir solukla modern çağa taşımıştı. Peki Charlie'nin bir vampiri alt etmek için sıradan bir genç olmaktan çıkararak korku filmlerinin efsanevi avcısı Peter Vincent'tan yardım istemesiyle başlayan bu hikaye neden hala bir kült klasiği olarak anılıyor? O halde bugün bu filmi masaya yatıralım ve film hakkında bilinmeyenler neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Jerry Dandridge karakteri başlı başına karizmatik bir vampir olarak dikkat çekiyordu. Chris Sarandon karakteri daha insancıl ve derinlikli göstermek için kendi fikirlerini ekledi. Örneğin Jerry'nin sürekli elma yemesi Sarandon'un bir fikriydi. Bu detay Jerry'nin hem alışılmadık bir vampir olduğunu hem de hayvan kanıyla beslendiğini ima etmek için eklenmişti. Sarandon ayrıca karakterin hipnotik etkisini arttırmak için yavaş ve kontrollü bir konuşma tarzı benimsemişti. Bu seyirci üzerinde unutulmaz bir etki yarattı. Filmin büyük bir kısmı gece çekimlerinde geçtiği için oyuncular ve ekip oldukça yorulmuştu. Özellikle açık alan çekimlerinde kullanılan ışıklandırma ve efektler çekimleri daha da uzun hale getirmişti. Tom Holland filmin hem korkutucu hem de komik bir ton yakalamasını istediği için bazı sahneleri defalarca tekrar etti. Özellikle mizahi anların dozunu tutturmak için ekip sıkı çalışmıştı. Roddy McDowall setin neşe kaynağı olmuştu. Genç oyuncularla sürekli şakalaşarak set atmosferini hafifletiyordu. Ancak özellikle korku dolu sahnelerde onları motive etmek için Peter Vincent karakterini gerçekmiş gibi oynadığı söyleniyor. Film test gösterimlerinde büyük ilgi görmüştü. İzleyiciler hem korku hem de mizah dengesini beğendiklerini söylemişlerdi. Hatta bu geri dönüşler filmin final sahnesinde yapılan bazı küçük değişikliklere ilham vermişti. Chris Sarandon dönüşüm sahnelerinde yalnızca makyajla değil, yüz ifadeleri ve vücut dilindeki değişimlerle de vampirin korkutucu doğasını yansıtmıştı. Protezler ve makyaj saatlerce süren hazırlık gerektiriyordu. Ancak Sarandon'ın sabrı ve oyunculuğu sahneyi unutulmaz kılmıştı. 1980'lerde CGI teknolojisi yerine pratik efektler kullanılıyordu. Korku Gecesi bu konuda sınırları zorlamıştı. Örneğin Jerry'nin vampir dönüşüm sahneleri saatler süren makyaj çalışmalarıyla hayata geçirilmişti. Chris Sarandon özellikle bu sahnelerde kullanılan protezlerin ve lenslerin oldukça rahatsız edici olduğunu belirtmişti. Sarandon lenslerin gözlerini tahriş ettiğini ve protezlerin nefes almayı zorlaştırdığını ifade etmişti. Jerry'nin dönüşümünün daha korkutucu görünmesi için düşük ışık ve ani ses efektleri kullanıldı. Bu seyirci üzerindeki gerilimi arttırmayı başarmıştı. Jerry'nin yarasaya dönüştüğü sahne için animatronik bir model kullanıldı. Modelin hareketlerini kontrol etmek oldukça zordu. Bu yüzden ekip birkaç kez sahneleri tekrar çekmek zorunda kalmıştı. Ancak sonuç dönemin o şartlarına göre oldukça etkileyici olmuştu.
Yarasaya dönüşüm sahnesi teknik ekibi oldukça zorlamıştı. Animatronik modelin ağırlığı ve mekanik yapısı nedeniyle bazı sahneler birkaç kez yeniden çekildi. Ancak ortaya çıkan sonuç filmin en akılda kalan anlarından biri olmuştu. Final sahneleri oldukça zorluydu. Jerry'nin en korkutucu halini aldığı anlardan biri adım adım dönüşümüydü. Bu sahnelerde kullanılan makyaj ve özel efektler, pratik yöntemlerin dönemin sınırlarını nasıl zorladığını gösteriyordu. İlk aşamada Jerry'nin yüzü daha belirgin vampir özellikleri göstermeye başlar. Sivrilen dişler, kırmızı gözler ve ciltte bir gerilme etkisi yaratmak için kullanılan özel lateks maskelerdi. Jerry, Charlie ve Peter tarafından köşeye sıkıştırıldığında tamamen grotesk bir vampire dönüşür. Bu sahnede animatronik bir yüz modeli kullanılmıştı. Jerry'nin yüzü yavaş yavaş daha hayvani bir hal alır. Burnu uzar ve cilt yapısı tamamen bozulur. Bu dönüşümün etkileyici görünmesi için çekimlerde stop motion animasyonu kullanılmıştı. Yani efekt ekibi farklı aşamalardaki dönüşüm modellerini birleştirerek yumuşak bir geçiş elde etmeyi başarmıştı. Jerry tam bir vampire dönüştükten sonra yarasaya dönüşmeye başlar. Bu özellikle izleyicilerde korku uyandıran bir andı. Animatronik bir yarasa modeli çeşitli kablolar ve kuklacılar tarafından hareket ettirilerek çekilmişti. Modelin gerçekçi görünmesi için karanlık ışıklandırma kullanılmıştı. Kuklacılar yarasanın kanat çırpışını ve dişlerini tehditkar şekilde göstermesi için sahneyi defalarca prova etmişti. Charlie ve Peter filmin sonunda Jerry'yi güneş ışığına maruz bırakır. Bu vampir mitolojisindeki en klasik yok oluş yöntemlerinden biridir. Jerry'nin yok oluşunda kullanılan efektler arasında yanan bir kukla modeli ve renkli duman efektleri yer almaktadır. Kuklanın içindeki mekanizma sayesinde cilt tabakası adım adım yanıyormuş gibi görünmektedir. Dönemin teknolojisiyle yaratılan bu sahneler korkutucu olduğu kadar görsel olarak da izleyicileri etkileyen bir final sahneleri olmuştur. İşte böyle dostlarım. Bu filmin gerçek olaylarla bir bağlantısı yoktur. Haftalık programları ve filmlerden önce introlarını paylaştığım Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve katıl butonundan kanalın gelişmesi adına ufak da olsa bir destek çıkmanızı rica ederim dostlarım. Daha araştırılacak çok film var ve sizlerin destekleriyle filmlerin arka odalarında neler olmuş ilmek ilmek incelemeye devam edeceğim. Karanlıkta bulduğumuz her dosya çok önemli. Ben Kapital Burak.